İnternette ilk ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Peki internet ile ilk ne yapıldığını biliyor musunuz? Bilgisayarın başına ilk defa oturduğunuzda ve internet sayfasını açtığınızda ne yaptığınızı hatırlamaya çalışın. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Ama önce ben size internet tarihinden ve yapılan ilk eylemle ilgili olarak haberleşme tarihinden biraz bahsedeyim. Haberleşmek insanlık tarihi boyunca hep çok önemli bir mesele olmuş. Dumanla, güvercinle ya da ulaklarla insanlar birbirleriyle bir şekilde haberleşmişler. Daha sonra posta teşkilatları kurularak iletişim daha ciddi bir yapıya kavuşmuş. Posta teşkilatlarına ilk olarak M.Ö. 550 yıllarında Pers döneminde rastlıyoruz. Pers kralı Büyük Kiros ve Halefi Dayrus posta teşkilatlarını ilk defa kuran yöneticiler olarak karşımıza çıkıyorlar. İslam medeniyetimizde haberleşme ve istihbarat teşkilatlarına verilen isim Berit. Berit teşkilatları İslam medeniyeti büyüdüğünde merkezle vilayetler arasında haberleşmenin sağlanmasının çok önemli olmasından dolayı kurulan teşkilatlar. Asr-ı Saadet'te ve 4 halife döneminde haberleşme Beytülmal'dan tahsis edilen hususi develer ile gerçekleştiriliyordu. Halife Hazreti Muaviye döneminde yeminli postacılarla birlikte Berit Teşkilatı kuruldu. Halife Hazreti Muaviye kendi mührüyle mühürlediği mektupları yeminli postacıları ile birlikte vilayetlerde bulunan komutanlara ve valilere gönderiyordu. Osmanlı döneminde ise Menzil Teşkilatı haberleşme işlemleriyle ilgileniyordu. 1541 yılına kadar ulak hükmü ile devam eden Menzil Teşkilatı'nda ulaklar gittikleri yerlerde istedikleri binek hayvanları alabilme, ücretsiz yeme, içme ve konaklama hakkına sahiplerdi. 3. Mahmut döneminde devlet giderlerinin 1/3'ünü Menzil Teşkilatı'nın giderleri oluşturuyordu. Tüm bu olumsuzluklar üzerine Abdülmecit döneminde Menzil Teşkilatı kapatılarak 1840 yılında bugün hala devam eden Posta Teşkilatı kuruldu. Evet, haberleşmek ve iletişim kurmak İnsanlık tarihinde hep çok önemli oldu ve büyük devletler böylesine büyük teşkilatlar kurdu. Peki bunun internetle ne alakası var? Aslında internette yapılan ilk eylem de iletişim yani haberleşme oldu. Aynı insanların birbirleriyle haberleşmesi gibi bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan posta sistemi kullanıldı. İki farklı bilgisayarın birbirine e-mail atmasıyla internetin başlangıcına tanık olduk. İnsanoğlunun internette yaptığı ilk eylem posta göndermek oldu. Yani posta elektronikleşti ve e-posta oldu. Böylece dijital çağda posta sistemi de farklı bir yapıya büründü. ABD Savunma Bakanlığı İnternet Geliştirme Projesi ARPANET'te çalışan Ray Tomlinson 1971 yılında iki bilgisayar arasında posta göndererek internetin ilk adımını attı. Teknik olarak birçok bilgisayarın ve bilgisayar sisteminin birbirleriyle bağlantısına internet diyoruz ve sürekli büyüyen bir ağdan bahsediyoruz. Bugün evlerin, arabaların, saatlerin, telefonların akıllanmasıyla birlikte nesnelerin birbirleriyle olan iletişimi temelde işte yaklaşık 50 yıl önce atılan o ilk e-mail'e dayanıyor. Tomlinson'un icadından önce bilgisayarlar kendi içerisindeki kullanıcılar tarafından birbirine posta gönderebiliyordu. Fakat internetle birlikte farklı bilgisayarlara da posta gönderebilme imkanı oluştu. Başlangıçta askeri ve bilimsel kullanım için tasarlanmış olan e-mail, bilişim çağında, dijital çağda vazgeçilmez sistemlerden biri haline geldi. 1971 yılında Ray Tomlinson ile başladı bu tarih. Bilgisayar mühendisi olan Ray Tomlinson, 1968 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı için geliştirilen ARPANET projesinde çalışıyordu. Tomlinson, SND MCG denilen bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile aynı bilgisayardaki kullanıcılar birbirlerine e-posta gönderebiliyorlardı. Daha sonra Tomlinson, SND MCG uygulamasının üzerine CIP-NET adı verilen bir aktarım protokolü kullandı. Tomlinson, kullanıcı adının sonuna işareti ekleyerek farklı makinelerin, farklı bilgisayarların birbirine e-mail atmasını sağladı. Tomlinson'un attığı ilk e-mailde ne yazıyordu merak ediyor musunuz? Çok da merak etmeye gerek yok aslında. Random bir içerik vardı. Klavyeye gelişigüzel tuşlara basarak bir harf kombinasyonu oluşturdu ve bunu karşı bilgisayara göndermeyi başardı. İlk e-postayı ve işaretini bulan Ray Tomlinson
geçirdiği kalp krizi sonucunda 2016 yılında vefat etti. E-posta kullanan ilk kamu görevlisi İngiltere Kraliçesi Kraliçe Elizabeth oldu. Bugün e-posta trafiğinin çok büyük bir kısmını oluşturan spam mail ise ilk defa 1978 yılında atıldı. 1982 yılında ilk defa e-mail olarak adlandırılmaya başlanan e-posta sistemi 2011'de Associated Press Steelbook tarafından e-mail olarak düzeltildi. 1997'de Yahoo e-posta pazarına girdi. 1998'de ise Microsoft dönemin en önemli e-posta sağlayıcılarından biri olan Hotmail'i 400 milyon dolara satın aldı ve Outlook'un ilk sürümünü yayınladı. İlk spam filtresi 1999 yılında geliştirildi. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush imzası ile reklam içeriklerinin belirli bir kurallara göre gönderilmesini sağlayan Diken Spam Act yürürlüğe girdi. Günümüzde hemen hemen her kullanıcı bir e-posta sahibi. 21. yüzyılda e-posta kullanımında güvenliğin artık ön plana çıkması zorunlu hale geldi. Bu güvenlik kaygısıyla birlikte 2005 yılında posta sistemlerinde kimlik doğrulamayı gerekli kılan SPF teknolojisi uygulanmaya başlandı. Ve 2007 yılında Gmail hayatımıza girdi. Yapılan araştırmalara göre bu yıl 2.8 milyar tekil kullanıcı tarafından 5.2 milyar e-posta sisteminin aktif olduğu gözlemlenmekte. Ve dünyada her gün 228 milyar e-posta alınıp gönderilmekte. Elektronik posta kutumuz artık sabah kalktığımızda baktığımız ilk yerlerden birisi haline geldi. İnternet ve haberleşme tarihiyle ilgili kısa bir yolculuk yaptığımız bu videomuzun artık sonuna geliyoruz. Peki internetin geleceği nasıl olacak? Internet Project adlı bir kuruluş, geleceğin internetini araştırmak üzere 2025'te Dijital Yaşam adlı bir rapor yayınladı. Konusunda söz sahibi yaklaşık 2558 uzman geleceğin internet tahminlerini bu raporda ortaya koydu. İleride çekeceğimiz bir videoda bu raporun içeriğinden size bahsedeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yapacağınız yorumlar gelecek videolar için bize yol gösterici olacak. Hepinize selamlar ve saygılar.